Merhaba, Projectuna hoş geldin. Bugün seni Nickelodeon'un en serseri, en eğlenceli ve en gölgeyle pizza arasında kalan kahramanlarına Teenage Mutant Ninja Turtles 2012 evrenine davet ediyoruz. Maskeni tak, Projectuna abone olmayı ve yorumlarda en sevdiğin kaplumbağayı ya da en absürt sahneyi paylaşmayı unutma. Kavabanga demeden günün başlamasın. Ninjutsu ustası Hamato Yoshi, 4 mini kaplumbağasını Manhattan sokaklarında dikkatle taşırken karşısına Krang adlı uzaylı bir ırk çıkar. Bu çatışmada Yoshi ve kaplumbağalar, radyasyon yüklü gizemli bir uzaylı kimyasalına Uza maruz kalırlar. Bu sıvı canlıların vücutlarında büyük fiziksel değişimlere yol açar. Yoshi bir anda insansı dev bir kahverengi fareye dönüşür. Kaplumbağalarsa insan gibi davranabilen 4 yeni kahraman olur. Yoshi, Splinter adını alarak New York'un metro tünellerinden kanalizasyonun derinliklerine iner. Yer altında gizli bir oda bulur. Kaplumbağaları kendi oğulları gibi büyütür ve onlara ninjutsu sanatını öğretir. Henüz genç birer ninja olan kaplumbağalar tam 15 yıl sonra ilk kez şehrin yüzeyine çıkıyor. Burada Krang'in mutajeni tüm New York'u ele geçirmek için kullandığını öğreniyorlar. Kısa sürede genç April O'Neil ve babası Kirby ile yolları kesişiyor. Ama ikili Krang tarafından kaçırılıyor. Donatello ise April'a ilk görüşte tutuluyor. Kirby hala Krang'in elindeyken April artık kaplumbağaların en büyük dostu oluyor ve babasını bulmak için ekibe katılıyor. Splinter ise April'a ninja eğitimi vererek onu bir kunoichi'ye dönüştürüyor. Kaplumbağalar. Splinter'ın eski ezeli düşmanı Orokusaki'nin namı diğer Shredder'ın New York'a döndüğünü öğrenir. Shredder, Foot Klanı'nı şehre salıp Splinter ve oğullarının kökünü kazımalarını emreder. Bu aile savaşı dövüş ustası Chris Bradford ve Brezilyalı sokak dövüşçüsü Sever Montes'in sırasıyla Dog Pound ve Fish Face'e mutasyona uğramasına neden olur. Ayrıca Shredder, TCRI'nin çılgın mucidi Baxter Stockman'ı ekibine katar. Stockman'ın Mouse's robotları Dog Pound'la karşılaşır. Bazı Purple Dragon üyelerini de April'ın telefonunu hacklemeye zorlar. Kaplumbağalar ayrıca Dr. Victor Falco ile namı diğer Rat King karşılaşır. Falco, New York'un farelerini kontrol edip Splinter'ı karanlık tarafa çekmeye çalışır. Shredder, kızı Karai sayesinde Krang'lerin varlığından haberdar olur ve ortak düşmanları Hamato klanı yok etmek için uzaylılarla ittifak kurar. Karai, uzaylı tehdidinin ciddiyetini gördükten sonra kısa bir süre için kaplumbağalarla el ele verip Krang'i yok etmeyi bile düşünür ve onlara babasının onları umursamadığını, gizli bir silah sevkiyatını kullanarak UFO'yu yok edebileceklerini fısıldar. Ancak bu, Karai'nin kaplumbağalarla önce inatla savaşması, onları bir tesiste kıstırıp büyük bir çatışmaya neden olmasından sonra gelir ve Karai, ihanetiyle onları kasıtlı olarak yarattığı bir mutantla baş başa bırakır. Karai o kadar güvenilmezdir ki Rafael bile onun ciddi bir tehdit olduğunda ısrarcıdır. Leo'nun barış teklifini de son ihanetleri nedeniyle umursamazca reddeder. Kaplumbağalar başta şüpheci yaklaşır ama sonunda Karai ile işbirliği yapmaya karar verirler. Ancak kaplumbağalar gizlice pusu kurunca Karai ile aralarındaki dostluğu kaybederler çünkü Karai Shredder'ı hala babası olarak görmektedir. Bu sırada Shredder'ın eline geçen bir Krang droidi ona kaplumbağaların April'ı sakladığını ve April'ın uzaylıların planı için kilit önemde olduğunu açıklar. Shredder, Karai'yi April'ı yakalaması için görevlendirir, kaplumbağalarsa su altı tesisinde Krang'la çarpışır. Nihayet kaplumbağalar bu büyük planı bozar ve April uzun bir kovalamacadan sonra Karai'den kurtulmayı başarır. April, Splinter ve kaplumbağalara döner, bir süre kanalizasyon sığınağında kalıp Splinter'dan eğitim almaya karar verir. Kaplumbağalar sonunda Krang'in aslında yozlaşmış uzaydan gelen bir Atrom ırkı olduğunu keşfederler. Yıllar önce dünyayı istila eden Krang, Dimension X'ten gelmiş ve TCRI gökdelenini üs olarak kurmuştur. Krang, Mutai'ni ve April'ın doğuştan sahip olduğu krom benzeri telekinetik güçlerini kullanarak insanlığı yok etmeyi ve dünyayı baştan sona mutasyona uğratıp yeni bir evrimle kendi ırkları için yaşanabilir bir gezegene dönüştürmeyi planlar. April'ın benzersiz zihin enerjisi, gezegensel mutasyon mekanizmasının mükemmelleşmesi için şarttır ve Krang bunu kullanmaya çalışır. Kaplumbağalar Kirby'yi kurtardıktan sonra Krang New York'u istila eder. Fakat April ve kaplumbağalar Teknodrom'u okyanusa çakarak galip gelir. Leonardo, Krang Prime'ı oyalamak için kendini feda eder. Ölüme çok yaklaşır ama mucizevi şekilde son anda hayatta kalır. Bu sırada Splinter,
Shredder'la dövüşür ve Karai'nin aslında uzun zamandır kayıp olan kızı Miva olduğunu öğrenir. Karai, Splinter'ın annesini öldürdüğüne inandığı için ona düşmandır. Splinter ise ona zarar vermemek için geri çekilip acı içinde yalnız kalır. Birinci sezon, Kaplumbağalar ve April'ın Krang'e karşı zaferini kutlamasıyla sona eriyor. Splinter ise Karai'nin aslında Miva olduğu gerçeğini onlardan gizliyor ve bu sırrı başka bir güne saklamaya karar veriyor. Bu sırada deniz dibinde devrilmiş Technodrome yeniden ışık saçmaya başlıyor. Yani savaş bitmiş değil. Sonra sezon 2 açılışında kaplumbağalar rehavetle ve tembelce parti yapmaya devam ediyor. Splinter ise bu durumdan hiç memnun değil de hepsine tetikte olmalarını söylüyor. Grup Krang'in önceki saldırıdan sağ çıktığını ve uzay gemilerinden birinin Shredder'la yaptığı ittifak için yeni mutajen kutuları getirdiğini öğreniyor. Kaplumbağalar Krang uzay gemisine sızıp bu görevi engellemeyi başarıyor. Fakat sakarlıkları yüzünden mutajen kutuları tüm şehre yağmur gibi yağıyor. Şehirde kontrolden çıkan mutasyonlar baş gösteriyor ve Kirby de mağdurlardan biri oluyor. Bir yanlış anlama yüzünden April kaplumbağalardan nefret ediyor ve dostluklarını bitiriyor. Ama kaplumbağalar Donatello'nun April'ı kovalamacadan kurtarması sayesinde affediliyor. Barışan ekip April'ın tekrar sığınağa dönüp Splinter'la eğitim almasına karar veriyor. Kaplumbağalarsa hem kayıp mutajeni aramaya hem de Foot ordusuna karşı tetikte kalmaya devam ediyor. Hamato klanı, April'ın yeni arkadaşı Casey Jones'un sığınağa yapılan saldırıyı püskürtmeye yardımcı olmasıyla yeni bir üye kazanıyor. Kaplumbağalar ve April, TCRI'ye baskın düzenleyip yeni bir insan dostları Jack J. Kurtzman'ı ekibe dahil ederken, Krang'in geçmişi ve April'ın bu plan için neden çok önemli olduğu hakkında daha fazla bilgi topluyorlar. Aynı dönemde Rat King'in intikamı baş gösteriyor. Usta Splinter sonunda Karai'nin gerçek kimliğiyle ilgili korkunç sırrını kaplumbağalara itiraf ediyor. Karai aslında kendi öz kızı ve o, annesini Splinter'ın öldürdüğüne inanıyor. Aslında asıl katil Shredder. Bu arada Shredder, Japonya'dan döner ve mutasyona uğramış ödül avcısı Tiger Claw'u ikinci adamı yapar. Bu Karai'nin öfkesini iyice artırır. Leonardo Karai'ye gerçeği anlatır. Ama Karai Leo'ya hiç güvenmez ve ona saldıracak kadar ileri gider. Fakat bir gün grubun sohbetini gizlice dinlerken şüphelenmeye başlar ve Shredder'a olan bağlılığını sorgulamaya başlar. Bir süre sonra Donatello nihayet retro mutajen sentezlemeyi başarır ve Kirby insan formuna kavuşur. Bu serum mutasyona uğramış canlıları eski hallerine döndürmektedir. Bu sırada Baxter Stockman, Shredder'ın yanında çalışırken Stockton Fly'a dönüşür ve mutajen formülünün peşine düşer. Tiger Claw, Karai'yi de yanına çekerek 2012 evrenine döner ve kaplumbağaların sığınağını bulmak için şeytani bir plan yapar. Karai, Splinter'a güvenir gibi davranıp April, Donnie ve Leo'yu kandırır, sığınağa alınır, bu da Raphael'i çileden çıkarır. Kardeşler tartışırken Karai gizlice izini belli eden bir izleme cihazını aktive ederek Tiger Claw'un sığınağa gelmesini sağlar. Ancak gerçeği nihayet kendi gözleriyle görünce Splinter ve kaplumbağalara karşı duyduğu öfke yerini pişmanlığa bırakır ve taraf değiştirir. Karai, Tiger Claw'u terk edip kaplumbağalarla işbirliği yapar. Eski bir mezbaha fabrikasına tuzak kurar ama dövüş sonrası yakalanıp Shredder'ın üstüne götürülür. Shredder, Karai'ye sonunda gerçeği anlatır ve onu esir eder. Leonardo'nun kurtarma girişimleri başta sonuç verir ama Shredder tekrar Karai'yi yakalar ve Hamato klanına tuzak olarak kullanır. Ancak herkesin tüm çabasına rağmen Karai, mutajen ve yılan DNA'sı karışımının olduğu bir havuza düşer ve korkutucu bir mor-beyaz yılana dönüşür. Bu durum Shredder'ın planlarını alt-üst edince Krang Prime ona ulaşır ve riskli bir ittifak teklif eder. Kısa bir pazarlığın ardından anlaşmaya varılır. Shredder ve ordusu Krang'in New York'u ve sonra dünyayı ele geçirmesine yardım edecek. Karşılığında Krang robotları hem kaplumbağaları hem Splinter'ı yok edecek hem de Karai'yi eski insan formuna döndürecektir. Sonraki birkaç hafta boyunca kaplumbağalar April ve Casey Karai'yi bulup onu tekrar insana çevirmek için şehri didik didik arar ama elleri boş dönerler. Bu arada Donnie, Casey ile olan anlaşmazlıklarını bir kenara bırakmak zorunda kalır. Çünkü Purple Dragon çetesi eski bir Çin hançerini çalıp açar ve April'ın psişik güçlerini emmeye çalışan uğursuz bir hayaleti serbest bırakır. Kaplumbağalar bir portal aracılığıyla Dimension X'e yolculuk eder. Bu tuhaf uzayda kaya canavarlarıyla dövüşüp
Krang tarafından esir tutulan Leatherhead'i kurtarmak için çabalarlar. Leatherhead, bir yardım mesajını bir küre aracılığıyla yollar ama sadece Mikey bu garip dünyayı çözebilir. Kaplumbağalar başarılı olur ve Krang'in üssü patlamadan hemen önce dünyaya dönerler. Bu, uzaylı istilasını aylarca veya belki günlerce ertelemelerini sağlar. Tüm çabalara rağmen Krang ikinci bir New York istilası başlatır ve işe kaplumbağaların sığınağını mahvederek başlar. Splinter ve kaplumbağalar Cross Subprime'le dövüşüp sığınağı savunmaya çalışsa da ekibin sığınağı terk etmesi gerekir. Krang, New York'un halkını mutasyona uğratmaya başlar. Kirby de kurbanlar arasındadır. Dünyanın askeri birlikleri ve kaplumbağaların tüm çabasına rağmen Leo ile Donnie arasında yaşanan bir tartışma görevi tehlikeye atar. Diğer Nardor'un kaçmasını sağlamak için kendini feda eder ve ekibinden ayrılır. Mor Krang şehri istila ederken Donnie liderliği üstlenmek zorunda kalır. Leo, Shredder, Tiger Claw, Dog Pound, Fish Face ve tüm Foot Clan ordusuyla tek başına savaşır. Ama ne kadar cesurca dövüşse de Leo ağır yaralanıp bayılır. Splinter ise Shredder'la savaşıp Leatherhead'i yendikten sonra acımasızca kanalizasyona atılır. Kaplumbağalar April ve Casey, Krang'in Manhattan'ı ele geçirmesiyle Onion ailesinin yazlık evine kaçmak zorunda kalır. Bu sırada yılan Karai, Splinter'ı kanalizasyonun derinliklerinde bulur ve onu bir çıkıntıda bırakıp iyileşmesini sağlar. Ekip, Krang ve Foot Clan karşısında aldıkları ağır yenilginin ardından Northampton, Massachusetts'taki O'Neill ailesinin yazlık evine sığınıp yaralarını sarmaya çalışır. Aldığı ağır darbelerle 3 ay boyunca komada kalır ve Raphael başında sabırla bekler. Uyandıktan sonra Leo'nun toparlanması uzun sürse de Splinter'ın hayali ona rehberlik eder. Hem bedensel hem de ruhsal yaralarını aşmayı başarır. Ekip sonunda New York'a geri dönerek Splinter, Karai, Kirby ve kayıp müttefiklerini bulmak ve şehri Krang'in elinden kurtarmak için harekete geçer. Splinter'ı bulup insanlığını ve hafızasını geri kazandırdıktan sonra terk edilmiş Antonio's Pizza'da geçici bir üs kurarlar. Donatello, yeni retro mutajen örnekleri üzerinde çalışırken, grup Kirby ve Karai'yi aramaya devam eder. Shredder, Tom Zack ve Ivan Stranko'yu ele geçirip en yeni mutantlarına dönüştürür. Mikey, bu ikiliye Bebop ve Rocksteady adını takar. Purple Dragon ise Hun liderliğinde kaplumbağaları avlamaya başlar. Kaplumbağalar, Bebop ve Rocksteady'yi alt edip, Yılan Karai'ye biraz retro mutajen enjekte etmeyi başarır. Ama bu çare etmez. Aklını yitirmeye başlayan Karai, kaplumbağalar April ve Casey'ye veda edip denize kaçar. Ancak çok geçmeden Shredder tarafından yakalanır. Sonunda kudretli Mutanimals'la yolları kesiştiriyor ve hep birlikte Krang'i tekrar Dimension X'e sürmeyi, New York'u özgürleştirmeyi başarıyorlar. Ama bu istila, Shredder'ın şehrin suç dünyasında iyice güçlenmesine zemin hazırlıyor. Özellikle kaplumbağalar, Mutanimals ve Karai üzerinde kullanmak üzere zihin kontrol serumu geliştiriyor. Karai, bu serumun etkisiyle beyni yıkanmış bir şekilde Splinter, kaplumbağalar, April ve Casey'nin peşine düşüyor. Bu sırada Leo'ya ölümcül zehre karşı eski bir şifa tekniği öğretiliyor. Sonra zaman büyücüsü Renet'ten bir teklif geliyor. Kaplumbağalar geçmişe gidiyor ve genç Hamato Yoshi, Orokusaki, Yoshi'nin eşi Tangshen ve minik Miwa ile karşılaşıyorlar. Yoshi ve Saki'nin yanmakta olan Hamato Dojo'sunda dövüşü sırasında Shen yanlışlıkla Saki'nin elinden ölüyor. Saki saçı yangında yanınca Yoshi ve Shen'in kızı Miwa'yı kaçırıp Karai olarak büyütmeye yemin ediyor ve Yoshi'yi ölüme terk ediyor. Kaplumbağalar tarihin akışına uygun şekilde Yoshi'yi kurtarıyor ve Renet'le birlikte günümüze dönüyorlar. Krang yeniden dünyaya döndüğünde kaplumbağalar onun başka bir düşmanının daha olduğunu keşfeder. Dimension X'ten gelen Triceratops İmparatorluğu. Shredder, geçici Foot Clan kaplumbağalar ateşkesini bozup Splinter'a ihanet ederken acımasız Triceratonslar her şeyi yutan karanlık kalp adlı kara delik makinesini çalıştırır. Krang'ı ve dünyadaki herkesi yutmaya başlar. Her şey en kötüye giderken kaplumbağalar April ve Casey tam yok olmak üzereyken dost canlısı bir robot olan Profesör Honeycutt Fugitoid ortaya çıkar. Uzay gemisiyle onları kurtarır ve hep birlikte yepyeni bir galaktik maceraya atılırlar. Kaplumbağalar April'de Casey dünyanın yok oluşundan son anda kurtulduktan sonra Fugitoid uzay gemisi Irixis'le zamanı 6 ay geriye alır. Amaçları Triceratops İmparatoru Zamoro'nun evrene dağılmış karanlık kalp makinesinin 3 parçasını birleştirmesini engelleyip dünyayı kurtarmak.
Triceratonlar dışında gezegen Sekton'un Nord'u Ryget Drag, ödül avcısı Armagon ve uzayda karşılarına çıkan başka düşmanlarla mücadele ederler. Ve elbette efsanevi bir crossover, Kaplumbağalar 1987 animasyonundaki interdimensional versiyonları ve onların düşmanı Krang ile kozmosun derinliklerinde omuz omuza dövüşürler. Bu yolculukta kaplumbağalar yeni müttefikler de kazanır. Mona Lisa ve Salamander takıma güç katar. Bunca çabaya rağmen Triceratops kara delik jeneratörünün 3 parçasını toplamayı başarır. Ama bu sefer işler değişir. Şimdiki kaplumbağalar geçmişteki benlikleriyle birleşip Splinter'ın geçmişte Shredder tarafından öldürülmesini engellemek ve karanlık kalbin tetiklenmesini önlemek için zamana karşı yarışır. Sonunda Fugitoid kara delik jeneratörünü Triceraton filosunun yanında patlatır ve büyük bir patlamayla Triceratonlar yok olur. Büyük savaşın ardından geçmişteki kaplumbağalar, April ve Casey, geçmişin Fugitoid ile Ulyses'e binip dünyadan ayrılırken, günümüz Fugitoid'in kafası dünya yörüngesinde tekrar aktive olur. Bu kozmik macera sırasında April kadim Eon'un tuz yıldızının bir parçasını elde ederek psişik güçlerini inanılmaz seviyelere taşır. Tabii ki Fugitoid'in eğitimleriyle beraber. Triceraton istilasının püskürtülmesinden ve Foot Clan'in ortadan kaybolmasından birkaç hafta sonra, April artık resmi olarak Kanoichi unvanını alır. Tam bu sırada, Cadı Shinigami gelir ve Karai'nin eski dostu olduğu ortaya çıkar. İkili Foot Clan'ı yeniden kurup, Splinter'la yaptığı son dövüşten sonra, hala iyileşmekte olan Shredder'dan kurtulmak için planlar yapar. Ve April'ın kristal parçası üzerinde acı veren mistik bir etki göstermeye başlar. April sonunda kadim kristal parçasının üzerindeki büyülü etkisini yenmeyi başarır ve onu paramparça eder. Bu evrensel gücün üzerindeki etkisini hafife aldığı için arkadaşlarından özür diler ama artık psiyonik yeteneklerini çok daha iyi kontrol ettiğini, özellikle özel bir mutajen formülüyle kendi gücüne sahip çıktığını açıklar. Bu sırada Orokusaki yani Shredder iyileşir ve Foot Clan'in kontrolünü Karai'den geri almak, Splinter'ı ve kaplumbağaları yok etmek için kendini tehlikeli mutajenle daha da güçlendirir. Artık Süper Shredder'dır. Uzun bir bekleyişin ardından Shredder Splinter'ı bıçaklayarak öldürür ve Chasey ile April onu bir çöp kamyonuna atıp ölüme terk eder. Ama Shredder hayatta kalır ve kaplumbağaları avlamaya başlar. Yeterince acı çeken kaplumbağalar bu savaşı sonsuza dek bitirmeye karar verir. Pek çok engeli aşıp Shredder'la son kez yüzleşirler ve Leonardo Splinter'ın intikamını alarak onu öldürür. Shredder'ın ölümüyle birlikte ekip önlerinde yeni bir yolun olduğunu, Foot Clan'in sona ermediğini ve hala düşmanları olduğunu bilerek hazırlanır. Splinter'ın ruhu her daim yanlarındadır. Ama hayır, bu kesinlikle son bölüm değildi. Aslında burası dizinin final sezonu olarak planlanmıştı. O yüzden Krang ve Foot'un yenilmesiyle her şey noktalanmış gibi görünüyordu. Fakat Nickelodeon yeni TMNT projesi daha hazırlık aşamasındayken diziye tam 20 bölüm daha sipariş verdi. Ve böylece sezon 5 doğdu. Nasıl bir yolculuk olacak merak ediyorum. Çünkü Ninja Kaplumbağaların doğal finalini aşıp uzaması yeni bir şey değil. Ama bu, yeni sezonun kötü olacağı anlamına da gelmiyor. Açıkçası bu sezonun ilk hikaye yayında diğer sezonlara göre daha az söyleyecek şeyim var gibi hissediyorum. Şaşırtıcı olan şey Shredder'ın ölümünden hemen sonra onu diriltme konusuna bu kadar hızlı girmeleri. Tiger Claw sadık bir tarikat kurmuş ve İblis Cactus'un gücünü kullanarak Shredder'ı geri getirmeye çalışıyor. Kaplumbağalar, April, Casey ve Karai ise bu korkutucu planı engellemeye çalışıyor. Ve sonunda hem Shredder'ı hem de Cactus'u alt etmek zorunda kalıyorlar. Bir sürü ruhlar alemi karakteri serbest kalıyor. Splinter bile öte dünyada birkaç hayalete haddini bildiriyor. Özellikle Shredder'ın sonunda kendisini ve Cactus'u yer altına sürüklemesi karakterine pek bir şey katmadı. Onun yerine bu iblisle olan geri dönüş tehdidi yeterliydi. Shredder'ı gerçekten diriltmekse bana gereksiz geldi. Ama tüm bunlara rağmen sezonun ilk bölümleri gayet sağlam başladı ve heyecanı yüksek tuttu.
Ama tehdit ortadan kalktıktan sonra uzay ve bilim kurgu temalarını tamamen toparlayan 2 bölümlük özel bir hikayeyle karşılaşıyoruz. Lord Drag geri döndü, nasıl hayatta kaldığı açıklanmadan dünyada ve yanında Neutralizer var. İkili Uters'ın peşine düşüp kahramanlarımızı tamamen yok etmeye kararlı. Sezon 4'ten tanıdığımız içi salamandriyan karakter de geri geliyor, üstelik erkek olanı Neutralizer'la kişisel bir hesabı kapatmak istiyor. Bu da bölümlere ekstra gerilim katıyor. Mikey için bir ölüm tehdidi ve ardından aynı bölümde bir kahramanca fedakarlık denemesi var ki hangisinin olacağını tahmin etmek kolay değil mi? Tada! Burada yavaş yavaş noktalıyoruz çünkü son sezon. Birbirinden farklı ve çılgın hikayelerle dolu, hepsini tek videoya sığdırmak mümkün değil. Ama merak ediyorsan ve devamını görmek istersen, yorumlarda hangi hikayeyi görmek istediğini mutlaka yaz. Beğenmeyi ve Project Toon'a abone olmayı da unutma. Çünkü senin desteğinle bu macera daha da büyüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak ve Project Toon'la kal. Bir New York gecesi. Yer altında sıra dışı bir aile. Leonardo'nun liderliğiyle, Rafael'in asi tavırlarıyla, Donatello'nun mucit zekasıyla ve Michelangelo'nun sonsuz enerjisiyle 4 kaplumbağa. Yanlarında efsanevi sensei Splinter, rakiplerinde ise Shredder'dan Krang'e kadar uzanan kötüler. Videonun sonuna kadar geldin mi? Hadi yorumlara en çok kullandığın emojiyi bırak. Bakalım Project Toon ekibi gerçekten kaç kişilikmiş?